Siyaset dediğimiz şey, birbiriyle sürekli çatışan görüşlerin yarattığı bir kaos mu sadece? Yoksa acaba onu da rasyonel bir analize tabi tutabilir miyiz? İşte Henry Sidgwick'in siyasi düşünceye getirdiği bu metodik yaklaşımla tam da bu soruya bir yanıt arayacağız. Bu yolculuktaki rehberimiz 19. yüzyılın önemli düşünürlerinden Henry Sidgwick'in 1891 tarihli Siyasetin Öğeleri adlı bu temel eseri. Bu çalışma o dönem için oldukça iddialı bir hedefle yola çıkıyor. Siyasi akıl yürütmeyi sistemli bir zemine oturtmak. Başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma. Bu tarz felsefi derinliklere daha sık inebilmemiz için Kitap Felsefe kanalına abone olarak bize destek olursanız harika olur. Şöyle bir düşünelim. Siyasi tartışmalar, değil mi? Çoğu zaman bize ne gibi geliyor? Sanki birbiriyle alakasız, tutarsız bir sürü kanaatin çarpıştığı bir alan gibi. İşte Sidgwick'in yapmak istediği şey tam da bu. Bu görünen kaosa bir düzen getirmek ve siyasi akıl yürütmenin temel ilkelerini ortaya koymak. Sidgwick'in projesi sıfırdan yepyeni bir siyasi doktrin icat etmek değil aslında. Daha çok zaten hepimizin aklında olan düşünme biçimlerini alıp onları arındırmak, onlara sistematik bir yapı kazandırmak. Yani metodunun özü şu. Sidgwick bize şunu düşünün demiyor, hayır. Onun yerine hali hazırda sahip olduğumuz o siyasi sezgileri, ilkeleri nasıl daha tutarlı, nasıl daha berrak bir şekilde düşünebiliriz, bunun yollarını gösteriyor. Peki böyle bir işe kalkıştığımızda, yani siyaseti felsefi bir araştırmanın konusu yaptığımızda ilk adım ne olmalı? Nereden başlamalıyız? Sedgwick'e göre bu çok kritik çünkü her şeyi aynı anda ele almaya kalkarsanız hiçbir şeyi ele alamazsınız. Önce inceleme alanının kapsamını net bir şekilde tanımlamak şart. İşte Sidgwick'in ilk metodolojik hamlesi burada geliyor. Siyasetin alanını ondan çok daha geniş bir disiplin olan sosyolojiden keskin bir çizgiyle ayırmak. Bakın bu ayrım bütün analizin temelini oluşturuyor. Tablo aslında her şeyi çok net özetliyor. Sosyoloji, aileden tutun dini cemaatlere kadar aklınıza gelebilecek her türlü toplumsal yapıyı inceler. Ama siyaset bilimi odağını çok daha daraltır, tek bir organizasyon biçimine odaklanır, bir hükümet tarafından yönetilen toplumlar. Yani siyasetin asıl öznesi devlettir. İşte Sidgwick için devlet kavramı siyaset biliminin tam merkezinde yer alıyor. Tanımına baktığımızda 3 temel unsur görüyoruz. 1. Belirli bir coğrafi alan. 2. Bu alan üzerinde egemen bir otorite. Ve 3. Yerleşik, medeni bir düzen. İşte bu nokta Sidgwick'in projesinin belki de kalbi. Araştırma sadece olanı biteni anlatmıyor, yani betimleyici değil. Asıl derdi normatif olmak. Yani hükümet nedir sorusunu aşıp çok daha temel bir soruya odaklanıyor. İdeal bir hükümet nasıl olmalı ve ne yapmalı? Bu soruya rasyonel, akılcı bir cevap arıyor. Peki bu büyük, nasıl olmalı sorusunu nasıl cevaplayacağız? Sidgwick, bu devasa soruyu cevaplamak için araştırmayı mantıksal olarak ikiye ayırıyor. Bu iki adımlı yapı, onun bütün analitik metodunun adeta bel kemiğidir. Birincisi hükümetin işlevleri, yani idealde ne iş yapması gerektiği. İkincisi de hükümetin yapısı, yani bu işleri en iyi şekilde yerine getirebilecek organizasyon, anayasa nasıl olmalı sorusu. İlk kısım, yani işlevler, adeta hükümetin bir faaliyet planı gibi. Hükümet ne yapmalı, yasalar hangi ilkelere dayanmalı, devlet, bireylerin özgürlüğüne ne kadar karışabilir? İşte bunların hepsi ne sorusunun cevabı. İkinci kısım, yani yapı ise bu planı hayata geçirecek olan makinenin kendisi. Kurumsal mekanizma, güçler nasıl ayrılacak, yönetim biçimi monarşi mi, cumhuriyet mi olmalı? Bu da hükümetin nasıl olması gerektiği sorusu. İyi güzel de burada felsefi soruşturmanın en derin noktasına geliyoruz. Bir hükümetin yapısının ya da işlevlerinin iyi veya kötü olduğuna neye göre karar vereceğiz? Elimizdeki nihai ölçüt ne? Bütün yargılarımızı dayandıracağımız o temel ahlaki ilke ne olmalı? Sidgwick'e göre siyasetin nihai amacı öyle milli şan ya da devletin bekası gibi soyut, cafcaflı idealler değil. Hayır, çok daha somut, rasyonel olarak savunulabilir bir hedef. Bu hedefin ne olduğunu anlamak için önce modern hukuk sistemlerinin temelindeki bir ilkeye bakıyor. Bireycilik. Bu ilkeye göre devletin asli görevi ne? Bireylerin birbirine zarar vermesini engellemek ve her birinin kendi mutluluğunu arama özgürlüğünü güvence altına almak. Ve işte Sidgwick'in bütün sisteminin dayandığı o nihai standart karşımızda. Bir yasanın, bir politikanın doğruluğunu ölçen tek bir soru var. Bu eylem, toplumu oluşturan bireylerin genel mutluluğuna katkı sağlıyor mu, sağlamıyor mu?
Bu ilkenin sonuçları gerçekten çok kapsamlı. Bakın, bu sadece nihai amaç değil, aynı zamanda doğru ve yanlışın da ölçütü ve sadece bugün yaşayan vatandaşları değil, gelecek nesillerin mutluluğunu da kapsamak zorunda. Siyasette ahlaki olarak neyin doğru neyin yanlış olduğu işte bu nihai standarda göre belirlenir. Peki, Sidgwick'in 19. yüzyılda ortaya koyduğu bu rasyonel, bu sistematik ve bireyin mutluluğunu merkeze alan yaklaşımı günümüzün o karmaşık, kutuplaşmış siyasi atmosferinde bize hala bir şeyler söyleyebilir mi? Onun bu metodunu alıp günümüz sorunlarına uygulasak acaba ne gibi cevaplar bulurduk? İşte bu, sanırım üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.